Bu videoda 26 milyonluk nüfusa sahip Avustralya'nın ordusundan bahsedeceğiz. Buna rağmen 58 bin kişilik ordusu var. Personelin %20'si kadınlardan oluşuyor. Çin'le açık denizdeki faaliyetler sebebiyle gerginlik yaşıyor. Sivil balıkçı teknesi görünümlü askeri personellerin olduğu gemilerle Avustralya açıklarını, petrol sahalarını ve denizaltı kablolarını izliyorlar. Geçmişte gemilerle kovalamaca yaşandığını biliyoruz. 2019 yılında Avustralya Hava Kuvvetleri'ne ait unsurlar açık denizdeyken lazerlerle taciz edildi ve güvenli inişe zorlandı. Avustralya orduda LGBT artı kişilerin askerlik yapmasına izin veriyor. Ayrıca Beş Göz adı verilen ilgi çekici bir grubun üyesi. Bu sayede istihbarat paylaşımı yapılıyor. Videonun ilerleyen kısımlarında detaylandıracağım. Böylece huzurlu görünen Avustralya aslında dişlerini gösteren bir askeri güce dönüştü. Tarihte Avustralya ordusunun kaybettiği tek savaş kuşlara karşıydı. Askeri sorunlar bölümümüzde aktaracağım. Bu videoda Avustralya'nın ordu yapısını, kullandığı ekipmanları, yürüttüğü askeri projeleri ve ülkenin karşılaştığı askeri problemleri konuşacağız. GZT ailesi olarak 3 milyonluk dev bir topluluğa dönüşmeye sadece birkaç adım kaldı. Sadece bir sayıdan bahsetmiyoruz. Doğru habere, nitelikli içeriğe ve yeni nesil yayıncılığa verilen 3 milyon evetten bahsediyoruz. Hadi sen de bu hikayenin bir parçası ol. 3 milyon rozetini birlikte takalım. Keyifli seyirler. Ordunun yapısıyla başlayalım. Zorunlu askerlik yok. Tamamen gönüllülük esasına göre orduya personel alınıyor. Ancak savaş durumlarında hükümetin zorunlu askerliği geri getirme yetkisi var. En son Vietnam Savaşı sırasında zorunlu askerlik uyguladılar. Avustralya'nın devlet yapısı gereği kağıt üzerindeki başkomutanla orduyu yöneten asker farklıdır. Ülkede anayasal monarşi uygulandığı için bu ayrım var. Başkomutanlık makamında Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn bulunuyor. İngiltere Kralı 3. Charles'ı temsil eder. Anayasaya göre ordunun başkomutanı genel validir. Ancak bu tamamen sembolik bir görevdir. Orduyu fiilen yönetmez. Hükümetin kararlarını onaylar. Genelkurmay Başkanlığı makamında ise Oramiral David Johnston görev yapıyor. Ada ülkesi ve odaklarının denizler olması sebebiyle ordunun başında denizcilik kökenli birinin olması vizyonlarını gösteriyor. 2016'dan itibaren ordudaki tüm rollere kadınların alımına izin verildi. Pek çok orduda kadınları sadece geri hizmette veya sağlık birimlerinde görürsünüz. Ancak Avustralya'da bir F-35'in kokpitinde, bir tankın namlusunda veya özel kuvvetlerin en zorlu operasyonlarında bir kadınla karşılaşmanız şaşırtıcı değildir. Tek kural şu diyebiliriz: kadın olduğun için sana ayrıcalık yok. Eğer bir erkek komandonun taşıdığı yükü taşıyıp parkuru aynı sürede bitirebiliyorsan o birliğe girersin. Ordunun yaklaşık %20'si kadınlardan oluşuyor. İlginç bir detay var. 1998 itibarıyla kadınların denizaltılarda görev yapmasına izin veren ilk donanmalardan biri Avustralya oldu. Kadınların ordudaki sayısını 2030'a kadar büyük oranda arttırma hedefleri de var. Avustralya ordusu kalite nicelikten büyüktür yaklaşımını benimseyerek yapılanıyor. Bu yüzden adet sayısından çok eldeki araçların mümkün olan en iyi teknolojiye sahip olmasını önemsiyorlar. Global Firepower Index araştırmasına göre Avustralya ordusu 145 ordu içinde 18. sırada. Ordu 3 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara, deniz ve hava kuvvetleri. Personel sayısından bahsedelim. Verileri Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesinden aldık. Kara kuvvetlerinde 27 bin, deniz kuvvetlerinde 15 bin, hava kuvvetlerinde 16 bin asker bulunduğu tahmin ediliyor. Bütçe durumunda ilginç bir oranla karşılaştık. 2020-2024 arası verilere ulaştık. İlgili yılların tamamında %2'lik pay orduya ayrılmış. Ordunun ekipman yelpazesinden bahsedelim. Kara kuvvetleriyle başlayacağız. Tabancalardan Browning High Power, Sig Sauer P320 ve Heckler & Koch USP modeller kullanılıyor. Avustralya'nın kendi imkanlarıyla geliştirdiği EF-88 Ausdauer tüfeği kullanılıyor. Ayrıca Almanya'dan satın alınan HK-416 tüfekleri de piyadeler tarafından tercih ediliyor. Ana muharebe tankı olarak iki farklı model var. İlk olarak M1A1 Abrams tankları kullanılıyor.
ancak değiştirilecek. Bunların yerine 2024 yılında yeni M1A2 Abrams tankları sipariş edildi. 46 adet envanterde. Ek 29 tane daha orduya katılacak. Kanada ile ortaklık kurularak üretilen Aslav zırhlı keşif aracı da piyadelere harp sahasında destek vermek için geliştirildi. 257 adet envanterde. Aynı görevler için Almanya ve Hollanda ile ortaklık kurularak Boxer CRV aracı üretildi. Farklı görevlere göre hızlıca dönüştürülebiliyor. M113 zırhlı personel taşıyıcılarda Avustralyalı askerleri sahada bir noktadan diğerine transfer için satın alındı. Araçlar Amerika'dan geldi. 431 adet envanterde ama yerlerine Güney Kore'den AS-21 model zırhlı personel taşıyıcılar getirilecek. Çünkü M113'lerin kullanım süreleri doluyor. Devriye, keşif ve personel taşıma için Avustralya üretimi olan Bushmaster PMV araçlar geliştirildi. 2023 yılında 30 adet araç Ukrayna'ya hibe edildi. 763 adet envanterde bulunuyor. Ayrıca 137 tane sipariş edildi. Hawkeye PMV zırhlı aracını da Avustralya'nın kendi kapasitesiyle ürettiğini biliyoruz. 1098 adet kullanılıyor. Top, obüs ve çok namlulu roket atar sistemlerinden bahsedelim. Birleşik Krallık ve Amerika'nın ortak üretimi olan M777 topları kullanılıyor. M142 model çok namlulu roket atar sistemi de Amerika'dan satın alındı. 42 adet yeni ünitenin siparişi verildi. 2028'e kadar teslimatlar tamamlanacak. Hava savunma sistemlerini ele alalım. İlk ürün Norveç'ten temin edilen NASAMS 3 kısa menzillilerden oluşuyor. 7 adet batarya envanterde. Kara havacılık unsurlarıyla bu kuvveti noktalayacağız. Fransa, Almanya, İspanya ortaklığıyla üretilen Airbus Tiger ARH helikopteri gözlem ve devriye için kullanılıyor. 22 adet envanterde. Ancak 2025'ten itibaren Boeing AH-64 Guardian modellerle değiştirilmesi gündemde. Genel maksat görevleri için Augusta Westland AW-139 helikopteri tercih edildi. 1 adet bulunuyor. Ayrıca Amerika'dan Bell 412 EP helikopteri de satın alındı. Bunlar eğitimlerde kullanılıyor. Boeing'in ürettiği AH-64 Apache helikopterinden 29 adet sipariş edildi. 4 tanesi Kasım 2025 itibarıyla envanterde. CH-47F Chinook ağır nakliye helikopteri de tercih edildi. 14 adet bulunuyor. Avustralyalı aday pilotların eğitimi için ayrıca Eurocopter EC-135'ler kullanılıyor. Orta seviye nakliye ve genel maksatlı görevler için Amerika'dan Sikorsky UH-60M Black Hawk helikopteri temin edildi. 17 adet envanterde. Ek olarak 23 adet sipariş verildi. İnsansız hava aracı konusunda ilginç bir yelpaze var. 2012'de Scan Eagle'lar kullanılıyordu. Ancak artık RQ-7B Shadow 200 modeller yer alıyor. Ayrıca RQ-12A Wasp AE model İHA'ları da temin edildi. Norveç'ten mini boyuttaki PD-100 Black Hornet İHA'ları da satın aldılar. Füze envanterinden de bahsederek kara kuvvetlerini noktalayacağız. Amerika'dan 70 kilometreden fazla menzili olan GMLRS füzeleri satın aldılar. Üretim Avustralya'da yapılıyor. Kısa menzilli balistik füze için ilk etapta MGM-140 füzelerini bulunduruyorlar. 300 kilometreden fazla menzile ulaşabiliyor. Amerika ile ortaklık geliştirilen PRSM füzelerinin ise 500 kilometre menzili var. Ülke içi üretimde gündemde. Helikopterlere konuşlandırılabilen 2 farklı füze tercih edildi. WGU-59, APK-WS ve AGM-114 Hellfire 2 füzeleri Amerika'dan satın alındı. Savunma içinse AIM-120C7 AMRAAM ve AIM-9X Sidewinder füzeleri kullanılıyor. İsrail'den Davud'un Sapanı hava savunma sistemi satın alınması planlanıyor. Son olarak Strike Master savunma sisteminin de kullanılacağı paylaşıldı. Deniz kuvvetlerine geçiyoruz. Denizaltılarla başlayalım. Collins sınıfı denizaltılar, su üstü ve denizaltı savaş, istihbarat toplama ve stratejik saldırı kabiliyetleri için tasarlandı. Dizel elektrik motoru var. İsveçli Kockums şirketinden tasarım desteği alındı. Ancak üretimi Avustralya devlet şirketi yaptı. 6 adet envanterde. Bir tanesi aktif olarak kullanılıyor. Kalanları 2040 yılına kadar kullanılabilmeleri için modernizasyona alındı. Canberra sınıfı çok maksatlı amfibi hücum gemisi de İspanyol şirket Navantia tarafından üretildi. 2 adet envanterde. Ayrıca 1 adet de Bay sınıfı çok maksatlı amfibi hücum gemisi tercih edildi. 2 gemi de helikopter, uçak, tank ve çıkarma köprüleri muhafaza edebiliyor. Hobart sınıfı muhripler öncelikli olarak hava savunma ve çok amaçlı operasyonlar için tasarlandı. Bu gemiler gelişmiş radar sistemleri ve füzeler için dikey fırlatma sistemleriyle donatıldı. Anzac sınıfı fırkateynler Almanya'dan satın alındı. 7 adet envanterde. Devriye ve mayın arama gemilerinden bahsedelim. İlk olarak Arafura sınıfı açık deniz devriye gemisi kullanılıyor.
2 adet bulunuyor. Avustralya ve Singapur ortaklığı ile üretildiler. Cape sınıfı 11 adet devriye botu da kullanımda. Ayrıca Avustralya Sahil Güvenliği tarafından da tercih ediliyor. Huon sınıfı mayın temizleme gemisinden de 6 adet bulunuyor. Amerikalı Thales şirketinin Avustralya'daki uzantısı tarafından üretildiler. Donanmanın elindeki füze envanterini de konuştuktan sonra deniz kuvvetlerini noktalayacağız. Amerika'dan 200 adet Tomahawk füzesi sipariş edildi. İlk grup 2024'te teslim edildi. Norveç üretimi olan Naval Strike füzesi de envanterde. Bunlar denizden karaya atış veya düşman gemilerine atılmak için kullanılıyor. Bir diğer gemi savar füzesi de Amerika'dan alındı. 220 kilometre menzile sahip Harpoon'lar tercih edildi. Hava savunma maksadı içinse 3 farklı füze kullanılıyor. RIM-174, RIM-162 ve RIM-66 hava kuvvetlerine geçiyoruz. Avustralya 5. nesil gizli savaş uçakları ve 4. nesil saldırı ve elektronik harp platformlarına odaklanan bir filo bulunduruyor. 2020 itibariyle F-35A savaş uçağını orduya eklemlendirdiler. Teslimatlar kademeli olarak devam ediyor. FA-18F Super Hornet uçakları da 2010'dan itibaren envantere alındı. 24 adet bulunuyor. EA-18G Growler elektronik harp uçağını da 2017'den itibaren kullanıyorlar. Devriye görevleri için Boeing P-8A Poseidon uçaklarını Amerika'dan satın aldılar. 12 adet bulunuyor. Ek 2 adet daha sipariş edildi. Erken uyarı ve kontrol uçağı olarak Boeing E-7A Wedge-Tail uçakları kullanılıyor. 7 adet envanterde. Gözlem, elektronik harp ve istihbarat görevleri için MC-55A Peregrine uçakları sipariş edildi. 4 adet yeni uçak Amerika'dan temin edilecek. Nakliye görevleri için İtalya'dan 10 adet Alenia C-27J Spartan alındı. Airbus tarafından üretilen KC-30A nakliye ve tanker uçağı da kullanılıyor. 737-8 Boeing jeti de nakliye görevleri için tercih edildi. 32 adet tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. 12 adet KA-350 King Air çift motorlu uçak da kullanılıyor. Bunlar hava lojistik desteği, yakın bölge uluslararası etkileşimi, görüntü edinimi ve baz istasyonu rölesi görevlerinde yer alıyor. Nisan 2019'da Dassault Falcon 7X jeti de hava kuvvetlerine katıldı. VIP taşımacılık ve özel amaçlı personel taşımacılığı için kullanılıyor. İnsansız hava aracı olarak ilk etapta tek model kullanılıyor. MQ-4C Triton İHA'lar Amerika'dan satın alındı. Avustralyalı aday askeri pilotların eğitimlerinde 2 farklı uçak seçildi. İlki İsviçre'den alınan Pilatus PC-21, diğeri Birleşik Krallık'tan alınan Hawk 127. Hava kuvvetlerinin elindeki füze envanteriyle bu kısmı noktalayacağız. Ada ülkesi ve tehditlerin karasından uzakta olması sebebiyle geniş bir yelpaze var. Hava savunma için Amerika'dan AIM-120B Amram ve AIM-9X Sidewinder füzeleri satın alındı. Havadan satıha atışlar için kullanılan füzeler de Amerika'dan geldi. AGM-158C ASSM ve AGM-88E AARGM. Kayma veya süzülme atışı olarak bilinen müdahaleler için 4 farklı füze var. Bir tanesi Avustralya tarafından üretildi, diğerleri Amerika'dan temin edildi. Amerika'dan AGM-154 JSOW, JDAM, GBU-53B Stormbreaker füzeleri alındı. BLU-11 füzeleri ise Avustralya tarafından geliştirildi. JDAM füzelerinden esinleniliyor. Havadan su yüzeyindeki gemilere karşı atış yapabilmesi için de Amerika'dan AGM-158C LRASM füzeleri satın alındı. FA-18F uçaklarından atılabiliyorlar. Bu bölümde Avustralya'nın geliştirdiği askeri projelerden bahsedeceğiz. İlk etapta ülkenin kendi imkanlarıyla yürüttüklerinden konuşalım. Sonrasında dış ülkelerle girilen temaslarla devam edeceğiz. Avustralya şu an barış zamanında yapılan en büyük silahlanma sürecinde. MQ-28 Ghostbat isimli ilk insansız askeri hava aracını geliştiriyorlar. Amerika ile temas var. Ancak Boeing Avustralya şirketi üretimi ülke topraklarında gerçekleştirecek. 9 Aralık 2025 Salı günü resmi sözleşme imzalandı. 663,30 milyon dolar değerinde. Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin daha önce açıkladığı üzere MQ-28A 50 yılı aşkın bir süredir Avustralya'da tasarlanan ilk askeri hava aracı olma özelliğini taşıyor.
kullanılıyor. Bu sistem daha çok havada seyreden savaş uçaklarına eşlik edecek bir planda tasarlanıyor. İnsanlı bir F-35'in yanında uçup tehlikeli görevleri o üstlenecek veya pilotu koruyacak. Avustralya, savaş durumunda lojistik hatları kesilirse mühimmatsız kalmamak için kendi topraklarında gelişmiş füzeler üretmeye başlıyor. Ses hızının 5 katına kadar çıkabilen havadan atılan seyir füzeleri geliştiriliyor. Avustralya'nın uçsuz bucaksız çölleri test için geniş imkan sağlıyor. Amerikalı Lockheed Martin ve RTX şirketleriyle yakın temas var. Hava kuvvetleri için AGM-158 JASSM-ER füzesi temin edilecek. Norveç'ten Joint Strike füzesi de ülke topraklarında üretilecek. Ayrıca Amerika'dan AGM-88G, AARGM-ER füzelerinin siparişi verildi. F-35'ler de kullanılacak. Hanwha Defense'le devasa anlaşmalar yapıldı. AS-9 Huntsman obüsleri ve Redback zırhlı muharebe aracı satın alıyorlar. Avustralya, Fransa ile yaptığı milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal edip Amerika ve İngiltere ile AUKUS paktını kurdu. Paktın içinde Avustralya, Amerika, İngiltere bulunuyor. Biden döneminde kurulmuştu. 8 Aralık 2025'te Trump yönetiminde pakt özelinde ayrılacak kaynaklar için onay verdi. İttifak geçerliliğini koruyacak. Avustralya kendi nükleer denizaltılarını üretmek için proje başlattı. Bu araçlar nükleer füze ateşlemeyecek. Ancak nükleer materyalle motor tahrikini sağlayacak. Bu da su altında aylarca kalabilmesi anlamına geliyor. Böylece Çin kıyılarına kadar gidip tespit edilmeden istihbarat toplayabiliyor. Bu proje bölgedeki güç dengesini tamamen değiştirebilir. Otobüs büyüklüğünde tamamen otonom bir denizaltı aracı olan Hayalet Köpek Balığı isimli insansız denizaltı aracı geliştiriyorlar. İçinde mürettebat olmadığı için yaşam destek ünitesine veya basınca dayanıklı pahalı gövdelere ihtiyacı yoktur. Suyun metrekarelerce altına inip günlerce uykuda bekleyebilir. Düşman gemilerini veya denizaltılarını tespit etmek, istihbarat toplamak ve gerekirse kamikaze veya torpido saldırısı yapma görevlerinde kullanılacak. Melbourne merkezli Saipak firması tarafından mukavva savaş uçakları üretiyorlar. Evet, bu proje mi dediğinizi duyar gibiyim. Ancak buna benzer askeri taktikler Ukrayna Savaşı'nda dünya çapında şöhret oldu. Pizza kutusu gibi düz paket halinde askerlere veriliyor. Onlar da sahada birleştirip uçak varmış gibi düşmanları kandırabiliyor. Ufuk ötesi radarda geliştirmeye çalışıyorlar. Radyo dalgalarını atmosferin iyonosfer tabakasından sektirerek dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle normal radarların göremediği binlerce kilometre ötedeki gemi ve uçakları görmeyi hedeflediler. Çin'den kalkan bir uçağı veya Endonezya adalarındaki bir gemiyi Avustralya'dan çıkmadan tespit edebilirler. Şu anda faz 6 güncelleme etabındalar. Nulka isimli havada asılı kalan roket tuzağı projesine de sahipler. Örneklendirelim. Bir gemiye füze atıldığında Nulka sistemi fırlatılır. Bu roket havada asılı kalır ve gemiden daha büyük bir radar sinyali yayar. Böylece düşman füzesini gemi varmış gibi kandırıp kendi üstüne çeker ve donanma unsurları isabetten kurtulur. Amerikan donanmasının neredeyse tüm büyük gemilerinde bu Avustralya icadı sistem kullanılır. Beşgöz İstihbarat Ortaklığı grubundan bahsetmek istiyorum. Üyeleri Amerika, Birleşik Krallık, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya. Temelleri 2. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin Alman ve Japon şifrelerini kırmak için kurduğu işbirliğine dayanıyor. Beşgöz'ün temel olayı sinyal istihbaratıdır. Yani dünya üzerindeki telefon görüşmeleri, e-postalar, uydu sinyalleri ve internet trafiğini takip eder. Bu ülkelerden biri bir istihbarat yakaladığında bunu otomatik olarak diğer 4 ülkeyle paylaşır. Avustralya burada yer aldığı için F-35 gibi hassas teknolojilere diğer NATO dışı müttefiklerden daha kolay erişim sağlıyor. Bu program yıllarca gizli kaldı. Ancak eski NSA çalışanı Edward Snowden 2013'te belgeleri sızdırdığında Beşgöz'ün sadece askeri hedefleri değil, dünya genelindeki sivil internet trafiğini ve dost ülke liderlerini de dinlediği ortaya çıktı. Avustralya, Avrupa'dan MRH-90 Taypan helikopterlerinden 40'tan fazla satın aldı. Kapıları uçuş sırasında sıkıştı. Motor parçaları arızalandı ve yazılımları hata verdi. 2023 Temmuz ayında yaşanan kazadan sonra tüm helikopterler emekliye ayrıldı. Rusya ile savaşan Ukrayna hava aracı sıkıntısı çekiyordu. Kiev yönetimi resmi olarak Avustralya'ya başvurdu. Savunma Bakanlığı talebi reddetti. Gerekçe olarak güvenlik riskini gösterdiler. Elektronik aksamlar ve motorlar söküldü. Geriye kalan parçalarsa çölde açılan dev çukurlara gömüldü. Bu kriz tarihe 1 milyar dolarlık skandal proje olarak geçti. Avustralya'nın askeri sorunlarını işleyeceğiz. Avustralya bir ada kıta olduğu için klasik anlamda bir kara sınırı sorunu yoktur.
Ancak çok daha büyük bir deniz yetki alanı ve nüfus sorunu var. Bir numaralı askeri odak Çin'dir. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi Diren Doğan'la görüştük. Özellikle de bölgesel deniz yetki alanlarını tanımlamak ve bu iddialarının peşinden koşmak için aslında Asya Pasifik bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikliğin de paralelinde özgür açık Hint Pasifik söylemi ya da stratejisi diyebiliriz buna çerçevesinde FONOP operasyonları düzenlediğini görüyoruz. Solomon Adaları gibi Avustralya'nın çok yakınındaki ada ülkeleriyle güvenlik anlaşmaları yapması ülkenin odağını Çin'e çevirdi. Çin haritaya baktığında kendini Japonya, Tayvan, Filipinler ve aşağıda Avustralya tarafından çevrelenmiş görüyor. Solomon Adaları ile yapılan anlaşma Çin'e bu ülkede yakıt ikmali ve asker konuşlandırma hakkı veriyor. Güney Çin denizindeki ticaret yollarının kapanması ihtimali ihracatının çoğunu denizden yapan Avustralya için varoluşsal tehdittir. Aslında Avustralya'nın Çin'le karşı karşıya geldiği temel nokta da burası. Neden peki karşı karşıya geliyor? Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti esasında Avustralya'nın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin açık denizler olarak kabul ettiği noktaları kendi iç hukukunda kendi suları olarak tanımlıyor. Ve normalde örneğin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde buradan savaş gemileri barış zamanında zararsız geçiş yapabilirken Çin Halk Cumhuriyeti diyor ki hayır, burası benim egemenliğimin altında. Çin tartışmalı bir adayı veya bölgeyi ele geçirmek için askeri güç kullanıyor. Önce balıkçı tekneleriyle, sonra sahil güvenlikle, en sonunda ise donanma gemileriyle o bölgeyi lahana yaprakları gibi sarıyor. Fiji, Vanuatu, Papua Yeni gibi küçük ada ülkelerine devasa krediler verip limanlar inşa ediyorlar. Ülkeler borcu ödeyemeyince o zaman limanı bize 99 yıllığına kiralayın diyor. Böylece limanlar üzerindeki tasarruf hakkı da büyük ölçüde Çin'e geçmiş oluyor. Ve buna istinaden Avustralya'nın bu ada ülkeleri sürecinde de Amerika ile bir nevi huzursuzluk yaşadığını görmüştük. Yani biz Avustralya'ya o zaman şu kapsamda bakabiliriz. Avustralya yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki değil, aynı zamanda bulunduğu konum itibariyle Amerika'nın Hint-Pasifik stratejisini gözlemleyen ve bir nevi o yönlendirme sürecinin ya da bu stratejinin uygulanma sürecinin başlangıç adımını atan aktörlerden biri ve en önemli aktörlerden biri. Şubat 2022'de bir Çin gemisi Avustralya'nın kuzeyinde uçan bir P-8 Poseidon askeri uçağına askeri sınıf lazer tuttu. Kasım 2023'te Japonya açıklarında Avustralya dalgıçları gemilerinin pervanesindeki ağları temizlemek için suya girmişti. Bu sıralarda yakındaki bir Çin destroyeri dalgıçlar sudayken sonarlarını tam güç çalıştırdı. Avustralyalı dalgıçlar sonar darbeleri yüzünden yaralandı. Kuzey Avustralya askeri olarak savunması en zor, Asya'ya en yakın ve en ıssız bölgedir. Olası bir çatışmada ilk hedef burasıdır. Bu yüzden Amerika deniz piyadeleri rotasyonlu olarak Darwin'de konuşlanıyor. Bu yüzden kıtayı savunma yaklaşımı yerine düşmanı uzakta karşılama prensibini benimsediler. Uzun menzilli füzeler ve nükleer denizaltılara ağırlık verilmesinin sebebi bu yeni durumdur. Son olarak girişte bahsettiğimiz kuşlara karşı kaybedilen savaşı konuşmak istiyorum. Bu Avustralya ordusunun teknik olarak kaybettiği tek savaştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan dönen Avustralyalı askerler Batı Avustralya'da kendilerine tahsis edilen arazilerde buğday yetiştiriyordu. Ancak o dönemdeki büyük ekonomik buhran sebebiyle zaten zor durumda olan çiftçiler beklenmedik bir düşmanla karşılaştı. Yaklaşık 20.000 emu kuşu göç yolları üzerindeki tarlaları istila etti. Dev kuşlar ekinleri yiyor, geri kalanını çiğneyip geçiyor ve hatta kalın gövdeleriyle çitleri parçalayarak tavşan gibi diğer zararlıların da tarlalara girmesine yol açtı. 1932'de Avustralya ordusu emu kuşlarına karşı makineli tüfeklerle savaş açtı. Kuşlar çok hızlı olduğu için mermilerden kaçtılar. Ordunun mühimmatı bitti ve geri çekildi. Mağlubiyetin anısını yaşatıyorlar. Emu kuşu bugün hala Avustralya armasında kanguruyla birlikte yer alıyor. Sonuç olarak Avustralya yerli sanayisini geliştirmeye çalışsa da büyük platformlarda dışa bağımlı. Özellikle Hint-Pasifik'teki denizaltı hareketliliğini izlemek ve Çin donanmasının faaliyetlerini takip etmek önceliklendirildi. Dünyanın en gelişmiş hava radar sistemlerinden birine sahipler. Avustralya sadece devasa okyanusları değil, gökyüzünü ve denizlerin derinliklerinde hayalet teknolojileriyle donatıyor. Karton uçaklardan nükleer denizaltı avlayan robot köpek balıklarına kadar bu projeler ülkenin savunma vizyonunun ne kadar ileri düzeyde olduğunun kanıtı olarak görülebilir. Pasifik'in sessiz ülkesi Avustralya tehditkar bir orduya dönüştü. Videoyu tamamladık.
Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Zorunlu askerlik yok. Tamamen gönüllülük esasına göre orduya personel alınıyor. Ancak savaş durumlarında hükümetin zorunlu askerliği geri getirme yetkisi var. En son Vietnam Savaşı sırasında zorunlu askerlik uyguladılar. Avustralya'nın devlet yapısı gereği kağıt üzerindeki başkomutanla orduyu yöneten asker farklıdır.